Selam arkadaşlar. Excel'de tekrarlı kayıtlar meselesini bir ele almak istiyorum. Bir veri birden fazla kez kaydedilmiş olabilir. Bunları nereden çözeceğiz? Önce görsel olarak nasıl çözeceğinizi söyleyeyim. Veriyi seçeriz. Giriş sekmesinden koşulu biçimlendirme, hücre vurgulama kuralları ve yinelenen değerleri seçersek tamam diyorum. Tekrarlı kayıtları renkli şekilde görebilirsiniz. Ancak konumuz bu değil. Ctrl Z ile geri alalım. Bizim konumuz tekrarlı kayıtları silmek. Bunun için şöyle bir örnekle başlamak istiyorum. Yeni bir kayıt ekleyelim. Ve şuradaki satırın aynısını buraya yapıştırıyorum. Yani birebir tabloda her şeyle aynı olan iki tane veri var. Birini bu renk yapalım. Birini de başka bir renk yapıyorum. Veri sekmesine geliyorum. Yinelenenleri kaldır dediğimde başlığım var mı diyor tabloda. Evet, ilk satırım başlık ve tüm kolonlar seçili. Buradayken tamama bastığım zaman sizce hangisi silinecek? Sarı kısım mı? Mavi kısım mı? Bir düşünün isterseniz. Şöyle arkadaşlar. Excel kodlamayla çalışıyor. Bir nevi bir robot gibi çalışıyor düşünün. Önce ilk gördüğünü yani sarı kısmı tespit eder. Evet, bu kayıt bu cepte. İkinci kaydı ilk gördüğüyle karşılaştırır ve ikinci kaydı siler. Birinci kaydı saklar, ikinci kaydı siler. O zaman biz tekrarlı kayıtları silerken şunu bileceğiz. İlk gördüğünü tutar, kalanları siler olarak bileceğiz. Burayı asla unutmayalım. Tamamı seçiyorum. Gördüğünüz gibi mavi kısım kalktı. Sarı kısmı bana tutturmuş oldu. Bu tablo silmesiyle ilgiliydi. Bireysel olarak da silebilirim. Şurada hatırlarsanız mükerrer kayıtlar vardı, siciller. Tabloyu yinelere kaldırı tekrar seçiyorum. Bu sefer tüm seçimi kaldır. Sadece sicili seçersem o zaman şunu yapacak. Burada mükerrer kayıtlar varsa mükerrer kayıtları silerken yanındaki kolonları da silmiş oluyor. Deneyelim. Tamamı seçiyorum. 26 yinelenen değerler bulunmuş. Yani 26 kere tekrarlı kayıt bulmuş. 474 benzersiz buldum diyor. Ve bunları sildim diyor. Yani veri tamamen silindi. Artık geri dönüşü yok. Sadece Ctrl Z yapabilirim. Ctrl Z yapayım. Geri aldım kaydımı. Daha belirgin yapmak için şunu yapmak istiyorum. Cinsiyet 2 tane kayıt var. Hatta filtrelemeyi açalım. 2 tane kayıt var. Bir de bunu seçelim. Yineleri kaldır deyip cinsiyeti seçersem tamamı seçtiğim zaman bütün tabloyu sildi. Sadece bir erkek bir kadın listesi çıkarttı. Buradan daha iyi anlaşıldığını varsayıyorum. Ctrl Z diyelim. Son örnek daha yapalım. Cinsiyeti seçeceğim. Bir de ünvanı seçeceğim. Tamamı seçtiğimde bu sefer teknik uzman erkekten bir tane tutuyor. Teknik uzman kadından bir tane. Teknisyen erkekten bir tane. Başka bir teknisyen kadından da birer tane yapıyor. Yani bu şekilde mükerrer kayıtları temizleyebiliyorsunuz. O zaman size bir soru sorsam. İş yerindesiniz ve yöneticiniz bir liste gönderdi. Dedi ki bu listedeki, şurada zaten sorum yazıyor. Her ilden ilk işe giren personelin listesini bana getir dedi. Her ilden ilk işe giren personelin listesini. Size bunu blok olarak, paket olarak size veriyor. Sizden bunları dönüştürmenizi istiyor. En basit yöntemi ne? Manuel tek tek yapmak. Ama Excel'deki parçacıkları bir takım çantasındaki malzeme olarak düşünün. Bu araçları kullanarak yapabiliriz. Ben size ne söyledim? Dedim ki yinelenenleri kaldır, ilk kaydı tutar, gerisini siler. Bu cepte, bunu biliyoruz. Başka sıralama özelliğimiz var. Düzeyli sıralamayı kullanabiliriz. İki parçacığı birleştirip bu sorunun cevabını arayacağız. Hadi yapalım. İllere göre önce bir sıralayalım. A'dan Z'ye sıraladım. Evet, Adana burada. Şimdi ben veriyi sileceğim ya. Yani en eski personelin en üst sırada olmasını istiyorum. O zaman normal sırala değil düzeyli sıralamayı seçmeliyim. Düzeyli sıralamayı seçiyorum.
Birinci düzeyde illere göre sıralayacak. Bir düzey daha ekliyorum. İşe giriş tarihine göre sıralayacak ama eskiden yeniye, yani en eski personel en üstte olacak. Birinci düzeyde iller, ikinci düzeyde eskiden yeniye doğru sıralama. Tamam, seçiyorum. Bir bakalım, Adana ilinde en eski çalışan en üstte kalmış. Hatta bu satırı renklendirelim. Sonra Adıyaman iline bakıyorum. 2005, 2003, 1997 en eski personel gene üstte. Bir tane daha, bir de Afyon'dan seçmek istiyorum. Afyon'u kontrol edelim. 2006 gene 97 en üstte. Bu da doğru sıralamış. Şimdi yinelenenleri kaldırın. İlk satırı tespit ettiğini ve kalanını sildiğini hatırlayalım. Ona uygun hale de getirmiş olduk düzeyli sıralamayla. O zaman geriye tek ne kalıyor? Düzeyli sıralamayı seçiyorum. Buradan hangi alanları, hepsi mi seçilecek? Yoksa sadece bir alan mı seçilecek? Ne yapmalıyım? Mesela şöyle mi seçmeliyim? İşe giriş tarihi ve il mi seçilmeli? Buralar biraz karışabilir, kafanız farkındayım. Ama özellikle bunu söylemeye çalışıyorum. Sadece ili seçeceğiz arkadaşlar. Bunları seçmiyoruz. İlde ilk gördüğü Adana'yı tespit edecek, tutacak. Geri kalanını silecek. Mantığı bu. Tamam, seçiyorum. Ve 3 renklendirdiğim kısmın geldiğini görüyorum. Diğer illerde bu şekilde seçilmiş oldu. İsterseniz sabaha kadar oturup bu illeri tek tek seçip manuel yapın. İsterseniz biraz mantığını kullanın. Excel'in malzemelerini bir araya birleştirerek bir yemek yapın. Bunları yaptıkça kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Excel'i daha çok seveceksiniz. O zaman bir sonraki eğitimde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar.